Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün Hipokrat TV'de yeni bir konuyla baş başayız. Bugün konuşacağımız konu hastalarda kan fazlalığı. Bizim polistemi dediğimiz veya eritrositoz dediğimiz hastaların da hocam benim kanım fazla arada bir gidip kan veriyorum, kan aldırıyorum, kan verince kendime geliyorum dediği hastalık. Yani polistemi dediğimiz bir hastalık. Biz bir kan sayımı yaptırdığımızda bu kan sayımında ilk baktığımız şey hemoglobindir, hematokrittir. Yani kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, eritrosit dediğimiz, al yuvar dediğimiz hücrelerdir. Bunların azlığında anemi diyoruz, kansızlık diyoruz. Fazlalığına ise polisitemi veya eritrositoz diyoruz. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Kanlı canlı insan diyoruz. Kanı fazla bundan bir zarar olur mu? Hani kansızlıkta insanların halsizliği, yorgunluğu oluyor ama kan fazla olursa iyi değil mi diyebilirsiniz. Halbuki değil. Kanın da hemoglobinin de hematokritin de normal değeri var. Bir kan sayımını elimize aldığımızda erkeklerde baktığımızda hemoglobinin 16,5 gramın üzerinde olması, hematokritin 49'un üzerinde olması, bayanlarda da hemoglobinin 16 gramın üzerinde olması ve hematokrit dediğimiz değerin 48'in üzerinde olması onda bir kan fazlalığı olduğu, yani bir polisitemi olduğu, eritrositoz olduğunu gösterir. Bu söylediğim kriterler 2016 yılı kriterleri. Yani 4-5 sene önce konmuş kriterler. Daha önce bu değerler daha yüksekti. Erkeklerde 18,5 gram hemoglobin deniliyordu ki bu çok yüksek bir rakamdı. Peki bu eritrositozun yüksek olmasının, kanın fazla olmasının kişide bir sıkıntısı, riskleri var mı? Tabii bu eritrositozun sebeplerinden bahsederim. Daha sonra ne şikayetler yapıyor onları söylemeye çalışacağım. Eritrosit yani kan fazlalığı bir kan hastalığında olabilir. Özellikle polistemia vera dediğimiz primer eritrositozdur bu. Bir kan hastalığıdır. Aslında bir kronik kan kanseridir bu. Bu ayrı bir, başlı başına bir konudur. Bunda eğer kanda eritrosit sayısı, hemoglobin sayısını çok yüksek bulursak, bununla birlikte öteki hücrelerde yani lökosit ve trombosit dediğimiz hücreler de fazlaysa bir kan kanseriyle mi karşı karşıyayız diye polistemia vera'yı düşünürüz. Bugün esas anlatacağım konu sekonder, ikincil polistemiler, eritrositozlar. Bir kan hastalığı olmadan görülenlerdir. Mesela yüksek rakımda, dağlarda, tepelerde yaşayan insanların yüzlerini görürsünüz kanlı canlıdır. Orada oksijen eksikliğinden dolayı, hipoksiden dolayı böbrekten eritropoietin denilen bir madde gidip kemik iliğini uyararak fazla eritrosit yapılmasını yani hemoglobin kan yapılmasını sağlar. Demek ki yüksek yerlerde yaşayanlarda, dağlarda, tepelerde bunlarda hemoglobin yüksek olabilir. Ayrıca koahlı sigara içen hastalarda gene oksijen düşüklüğüne bağlı olarak gene bir polistemi olabilir. Uyku apnesi olan obez, şişman hastalarda, akciğerin havalanması iyi olmadığı durumlarda yani hipoventilasyon durumlarında da kan fazlalığı görülebilir. Ama bunun dışında kan fazlalığı özellikle konjenital yani çocukların doğumda kalp hastalığında mesela fallotetrozit dediğimiz kalpteki çıkan damarların ters olması, kalp boşluklarında delik olması sonucu şanta bağlı olarak çocuklarda hem siyanoz, morarma hem de kan fazlalığı olabilir. Buna da sekonder eritrositoz grupları içerisindedir. Ayrıca böbrek kanserinde, karaciğer kanserinde, lenfomalarda, böbrek üstü bezi tümörlerinde, böbreğe giden damarın tıkanıklığında, renal arter stenozunda, böbrek naklinden sonra, karaciğer hastalıklarında, hepatitte, sirozda, işte hepatoselüler kanserde bunların hepsinde eritrosit yüksekliği meydana gelebilir. Onun için elimize bir hemogram kan sayımı tablosunu aldığımızda hemoglobin yüksek mi değil mi, beraberinde hematokrit yüksek mi değil mi bakarken bu yüksek ise bununla birlikte sadece bu mu yüksek yoksa lökosit dediğimiz beyaz hücreler ve trombosit dediğimiz kan pulcukları da mı yüksek? Çünkü burada baktığımız 3 tane temel şey var hemogramda. 1. Kırmızı kan, 2. Beyaz kan, 3. Trombositler. Sadece kırmızı kan yüksekliği varsa burada önce aklımızda demin dediğim gibi sekonder
eritrositozlar gelmeli ve bunun içinde de işte kısmen fizyolojik olduğu gibi kısmen de altında bir tümör, kanser, karaciğer, böbrek hastalıkları aranabilir. Ayrıca özellikle sporcuların, vücut yapanların sık olarak testosteron iğnesi yapması sonrasında da biz hemoglobin yüksekliklerini görmekteyiz. Yani kişiler vücut geliştirme için 15 günde bir, 3 haftada bir sık sık testosteron hormonu yaptığında testosteron da kemik iliğinden hemoglobin yapımını arttırabilir ve eritrosit sayısı yüksek olabilir. Yani eritrosit sayısı hemoglobin yüksek olduğu zaman, kan fazlalığı olduğu zaman kişinin bu çeşit bir ilaç kullanıp kullanmadığını sorgulamamız gerekir. Peki nasıl şikayetler yapar? Yani hemoglobin yüksek, kan yüksekliği, insanlar kanlı canlı bir şikayetleri oluyor. Evet, kanlı canlı olabilirsiniz ama şikayetleriniz olabilir. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, yüzde pletora dediğimiz böyle bir kırmızı bir yüz. Ayrıca polistemia vera denilen birincil eritrositle birlikte diğer lökosit ve trombositin yüksekliği hastalıkta da sıcak ılık duş yaparken kaşıntı, ellerde böyle bir yanma, uyuşmayla birlikte kırmızılık dediğimiz eritromelalji dediğimiz tablolar gözükebilir. Ayrıca kan fazlalığı olduğu zaman da en önemli risk kan damarlarının tıkanması, tromboz dediğimiz pıhtıların oluşması ya da bazen de kanamaların görülmesi, kan fazlalığı veya polistemia vera denilen özellikle hastalıkta bunları görebiliriz. Peki bunun dışında başka eritrosit yüksekliği sebebi var mıdır? Vardır. Bazı ailelerde eritrosit yüksekliği, hemoglobin yüksekliği fazladır. Bu ailevi eritrositoz dediğimiz şeydir. Bir de yalancı hemoglobin yüksekliği olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yalancı hemoglobin yüksekliği de özellikle vücut susuz kaldığında, ishal olduğumuzda hemokonsantrasyona bağlı olarak vücutta yalancı olarak hemoglobin yüksek olabilir. O kişiye su verdiğimizde veya serum verdiğimizde onun hemoglobini normal hale gelebilir. Ayrıca bir de strese bağlı eritrositozda hemoglobin yüksekliği de olabilir. Şimdi karşımıza böyle bir kan yüksekliği geldiğinde, hemoglobin yüksekliği geldiğinde bunun primer mi yani bir kan hastalığı olan polistemia vera'ya mı bağlı olduğunu veya sekonder mi olduğunu mutlaka ayırmamız gerekir. Çünkü ikisinin tedavisi farklıdır. Polistemia vera sonuçta bir kronik kan kanseri hastalığıdır. Arkasından kan kanserine dönüşebilir. Polistemia vera da hemoglobin kan yüksekliğiyle birlikte lökosit ve trombosit yüksekliği de vardır. Halbuki sekonder olanda sadece hemoglobin yüksekliği vardır. Bunu ayırmamız gerekir. Ayrıca polistemia vera dediğimiz primer eritrositozla primer polistemia vera'da eritropoietin dediğimiz madde düşüktür. Yani buna EPO diyoruz. Bu madde böbrekte yapılarak kemik iliğinden kan yapımını uyarır. Primer'de kandaki eritropoietin seviyesi düşüktür. Sekonder dediğimiz demin anlattığım nedenlerde ise eritropoietin seviyesi yüksektir. Ayrıca polistemia vera'da genetik mutasyon bozukluğu, JAK2 dediğimiz mutasyon bozukluğu vardır. Sekonderde de böyle bir şey yoktur. Peki böyle bir hasta karşımıza geldi. Hemoglobini 16 gram, 16,5 gram, hematokriti 50-52 civarında. Ne yapacağız önce tedavi olarak? İlk önce yapacağımız tedavi flebotomidir. Yani flebotomi, demin videonun başında da söylediğim gibi, hocam ben 3 ayda 6 ayda bir kan aldırıyorum, rahatlıyorum denilen şeydir. Hemoglobin eritrosit yüksek olduğu zaman biz flebotomi yapıyoruz. Flebotomi kişinin damarından 300-400 cc civarında kan alma işlemidir. Bu işlem kişinin hematokrit değeri 45'e gelene kadar, 45 ve altına inene kadar haftada 1 veya 2 şeklinde uygulanabilir. Bir konuyu daha bahsedip ondan sonra bir flebotomi dün yaptığımız bir hastanın kaydını göstereceğiz. Nasıl flebotomi yapıldığını göstereceğiz. Polistemia vera var ise hastada eğer flebotomi dışında mutlaka küçük doz aspirin kullanmamız gerekir. Gerekirse hidroksiürea denilen ilacı kullanmamız gerekir. Gerekirse de interferon kullanmamız gerekir. Şimdi size daha yeni bir hastamızın hematokritinin yüksek olması sebebiyle
baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle bize başvurduğunda hematokritini sanıyorum 56 civarında bulmuştuk. Bu hastaya uyguladığımız flebotomi örneğini göstereceğim. Şu an bir hastamıza flebotomi yapacağız. Hastamızın hematokriti %56. Buna bağlı olarak baş ağrısı, tansiyon, stres, sıkıntı gibi şikayetler var. Ceyhun Bey şimdi onun hazırlığını yapıyor. Steril bir eldiven giydi. Betadin hazır ve bir vakumlu torba, kan olan torbamız var. Bununla ilgili şimdi önce koldan kalın bir damar olacak. Ceyhun kalın bir damar oluyor değil mi? Evet Ceyhun hocam, Bey? en kalın damarına gireceğiz hastamızın. Evet. Venöz yoldan. Venöz yoldan. Flebektomisini uygulayacağız steril bir şekilde. Siz önce steril betadin ile siliyorsunuz. Evet. İğnenin ucu biraz kalın herhalde. Ucunu Evet, görebilir bayağı miyiz bir kalın iğneyi? hocam. Flebektomi iğnemizin, Evet. Tamam. kan torbamızın iğnesi bayağı bir kalın. Evet. Şimdi derin bir nefes alıyorsunuz. Evet. Sinek sıra girdi. Damara giriliyor. Şu an girildi ve onu Hastamızın damarlarına hızlı ait geliyorsa güzel. tutarak da yapabiliriz veya bantlayabiliriz. Hiç bantlamaya gerek yok Muhtemelen hocam. hızlı geliyordur. Ben Bayağı bir geleyim. hızlı geliyor. Nasıl geldiğini görelim. Evet. Gördüğünüz gibi torbaya çok hızlı bir şekilde biz bu torba 400-500 cc civarında kan almakta. Evet. Şu an almış olduğumuz yaklaşık 400 cc kadar olan flebotomi kanını görmekteyiz. Bunu hastanın hematokrit değerine göre haftada 1-2 veya ayda bir tekrarlamakta fayda var. Gördüğünüz gibi flebotominin nasıl yapıldığını gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.